Ders 1. Yoga gevşeme. Yoga yapmayı seviyorum. Rahatlamama ve esnekliğimi geliştirmemi sağlıyor. Bu harika. Ben de yogaya başlamayı düşünüyorum. Kesinlikle denemelisin. Hem beden hem de zihin için çok faydalıdır. Stres gidermeye gerçekten yardımcı olabileceğini duydum. Kesinlikle. Ayrıca farklı pozlar kasları güçlendirmek için mükemmeldir. Bunu günlük rutinimde kullanabilirim. Ne sıklıkla pratik yaparsınız? Haftada birkaç kez yapmaya çalışıyorum. Harika hissettiriyor. Sana katılabilirim. Bir yoga arkadaşına sahip olmak harika olurdu. Kesinlikle. Yakında birlikte bir seans planlayalım. Ders 2. Seyahat ipuçları. Her yolcuya uçuş için bir el çantası verilir. Bunu bilmek güzel. Her zaman çok fazla paketleme konusunda endişeleniyorum. Ben de. Her şeyi tek bir çantaya sığdırmak zor. Düzenli kalmak için paketlemeden önce bir liste yapmayı seviyorum. Bu akıllıca. Stresi önlemek için bunu yapmaya başlamalıyım. Gerçekten yardımcı oluyor. Artı, hiçbir şeyi unutmamamı sağlıyor. Bir sonraki seyahatim için kesinlikle bu ipucunu deneyeceğim. İlerledikçe seyahat tavsiyelerini paylaştığınızdan emin olalım. Kesinlikle. İyi planlama ile seyahat etmek her zaman daha iyidir. Ders 3. Bilgilendirilmek. Güncel konulardan haberdar olmak önemlidir. Evet, bu konuları düzenli olarak tartışmaya devam edelim. Bilginin güç olduğuna inanıyorum, özellikle günümüz dünyasında. Kesinlikle. Ne kadar çok şey bilirsek, o kadar iyi kararlar verebiliriz. Fikir alışverişinde bulunabilmemizi ve birbirimizden öğrenebilmemizi seviyorum. Konuşmalarımızı ilginç ve anlamlı tutar. Her hafta yeni bir şeyler tartışmayı alışkanlık haline getirelim. Bunu çok isterdim. Hem büyümemize hem de daha fazlasını anlamamıza yardımcı olacaktır. Harika. Bir sonraki tartışmamızı dört gözle bekliyorum. Ders 4. Farklı deneyimler. Toronto'nun birkaç mil kuzeyinde giderseniz bölge çok çeşitlidir. Evet, farklı kültürleri ve toplulukları görmek büyüleyici. Her mahallenin kendine özgü karakteri ve çekiciliği vardır. Yeni yerler keşfetmeyi ve tarihlerini öğrenmeyi seviyorum. Farklı geçmişlere sahip insanlarla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Tamamen katılıyorum. Çeşitlilik hayatımızı birçok yönden zenginleştirir. Bu mahallelerden bazılarını birlikte ziyaret etmek için bir plan yapalım. Bunu çok isterdim. Keşif dolu bir macera olacak. Kesinlikle. Her şeyi seninle deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ders 5. Güzel manzaralar. Yeni Zelanda dar bir su kanalıyla ayrılmış birçok güzel manzaraya sahiptir. Evet, nefes kesici. Muhteşem manzaranın resimlerini gördüm. Dağlar ve plajlar bir tablodan çıkmış gibi görünüyor. Güzelliği şahsen ziyaret etmeyi ve deneyimlemeyi çok isterim. Kesinlikle seyahat listemde. Oradaki doğa inanılmaz. Bir gezi planlamalıyız. Unutulmaz bir macera olurdu.
Zaten bu harika parkurlarda yürüyüş yapmayı hayal edebiliyorum. Ve manzarayı seyrederken temiz havanın tadını çıkarın. Gelecekteki seyahatlerimizi birlikte hayal etmeye devam edelim. Ders 6. Seyahat fikirleri. Evet, lütfen girmeden önce uygun mayo giydiğinizden ve duş aldığınızdan emin olun. Seyahat programımıza eklemenizi önerdiğiniz başka bir şey var mı? Kesinlikle. Yerel pazarları ziyaret etmek bize kültürün tadına bakabilir. Kulağa eğlenceli geliyor. Eşsiz ürünler keşfetmeyi ve sokak yemeklerini denemeyi seviyorum. Evet, manzaranın tadını çıkarmak için bazı açık hava etkinliklerini de düşünmeliyiz. Yürüyüş veya bisiklet, manzaraları yakından görmenin harika bir yolu olabilir. Katılıyorum. Her şey seyahatlerimiz sırasında unutulmaz deneyimler yaratmakla ilgili. Ve ne kadar çok keşfedersek, daha sonra daha fazla hikaye paylaşmamız gerekecek. Kesinlikle. Yapmak ve görmek istediğimiz her şeyin bir listesini yapalım. Ders 7. Kıyı maceraları. Hiç kıyı şeridinde bir tekne turu yapmayı düşündünüz mü? Vay canına, bu inanılmaz bir deneyim gibi geliyor. Sudan görülecek çok şey var. Kesinlikle. Dalgalar ve gökyüzünün ufukta buluşmasıyla manzaralar nefes kesici olmalı. Taze deniz meltemini ve sıçrayan suyun sesini hayal edebiliyorum. Doğayı takdir etmenin tamamen farklı bir yolunu sunan benzersiz bir bakış açısı. Ayrıca, sahil boyunca genellikle ilginç vahşi yaşam manzaraları vardır. Kesinlikle. Sudaki her an heyecan ve keşifle doludur. Bu anıları daha sonra paylaşmak için fotoğraflar ve hikayelerle yakalamayı çok isterim. Gerçekten yapılacak çok şey var ve her macera yolculuğumuza katkıda bulunuyor. Ders 8. Kardiyo odağı. Son zamanlarda çoğunlukla kardiyo yapıyorum, koşmak ve bisiklete binmek gibi. Kulağa harika geliyor. Kardiyo genel sağlık için çok faydalıdır. Evet ve ayrıca bazı kuvvet antrenmanları da dahil etmeye başladım. Bu akıllıca bir hareket. Kuvvet antrenmanı kardiyo egzersizlerini gerçekten tamamlar. Kazan kazan olan dayanıklılığı artırırken kas inşa etmeye yardımcı olur. Katılıyorum. Ayrıca, rutini taze ve heyecan verici tutar. Kesinlikle. Motivasyonumu yüksek tutmak için işleri değiştirmeyi seviyorum. Bu yeni rutine başladığınızdan beri herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Kesinlikle. Kendimi daha enerjik hissediyorum ve dayanıklılığım önemli ölçüde arttı. Ders 9. Yansıma süresi. Sessiz zamanın düşüncelerimi ve duygularımı düşünmemi sağladığını görüyorum. Bu harika. Neyin önemli olduğu konusunda size netlik verir. Evet, o anlarda kendimiz hakkında ne kadar çok şey öğrenebileceğimiz şaşırtıcı. Tamamen katılıyorum. Mini terapi seansı gibi. Kesinlikle. Sessiz zamanlarımda sık sık yeni fikirler buluyorum. Yavaşladığımızda zihnimizin nasıl çalışması büyüleyici. Düşünme süreniz boyunca günlük tutmayı denediniz mi? Sahip oldum. Bir şeyleri yazmak gerçekten duygularımı işlememe yardımcı oluyor. Bu harika bir fikir. Daha fazla netlik için günlük tutmaya da başlayabilirim. Ders 10.
Tarif hikayeleri. Her tarife bazı kişisel hikayeler veya anekdotlar eklemeye ne dersiniz? Bu harika olurdu. Yemek pişirmeye kişisel bir dokunuş katar. Kesinlikle. Anıları paylaşmak tarifleri daha ilişkilendirilebilir hale getirir. Ayrıca, başkalarına mutfakta kendi hikayelerini yaratmaları için ilham verebilir. Bu fikri seviyorum. Yiyecekler genellikle yaşam deneyimlerimizle bağlantılıdır. Evet, insanları çok anlamlı şekillerde bir araya getiriyor. En sevdiğimiz yemekleri dahil etmek için bazı hikayelerde beyin fırtınası yapalım. Bekleyemem. Yemek pişirme seanslarımızı daha da özel hale getirecek. Kesinlikle. Mutfak hikayesi anlatımı güzel bir sanat formu olabilir. Ders 11. Çevrimiçi satış trendleri. Görünüşe göre çevrim içi satışlar pazara hakim olmaya devam edecek. Evet, çevrimiçi alışveriş kolaylığını yenmek zor. Birçok kişi mağazalara gitmek yerine evden göz atmayı tercih eder. Kesinlikle. Ayrıca, çevrimiçi olarak genellikle daha iyi fırsatlar vardır. İşletmelerin bu eğilime nasıl uyum sağladığı büyüleyici. Evet ve müşterilere etkili bir şekilde ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyorlar. Yerel mağazalarında çevrim içi bir varlığa sahip olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Bu dijital çağda rekabet etmelerine yardımcı oluyor. Önümüzdeki yıllarda bunun nasıl geliştiğine bir göz atalım. Ders 12. Liderlik ve fedakarlık. Kan, emek, gözyaşı ve terden başka sunacak hiçbir şeyim yok. Bunlar güçlü sözler. Bir amaca gerçek bağlılığı gösterir. Evet, liderlik genellikle büyük fedakarlık ve dayanıklılık gerektirir. İlham verici. Kendini adamış liderler başkalarını motive edebilir. Kesinlikle. Sıkı çalışma ve azim tonunu belirlediler. Kararlı bir liderin ne kadar etkisi olabileceği dikkat çekicidir. Bağlılığın topluluklarda değişimi tetikleyebileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Gerçekten önemseyen liderlere sahip olmak hayati önem taşır. Bu değerleri kendi hayatımızda nasıl somutlaştırabileceğimiz tartışalım. Ders 13. Macera planlama. Kamp yapmak maceraya katkıda bulunabilir. Ancak otel seçeneklerine sahip olmak da iyidir. Bu doğru. Her iki deneyim de benzersiz faydalar sunar. Kamp yapmak, doğayla özel bir şekilde bağlantı kurmamızı sağlar. Ve bir otelde kalmak konfor ve rahatlık sağlar. Farklı ruh halleri için seçeneklerin bir karışımına sahip olmak güzel. Kesinlikle. Bazı günler macera istersiniz. Diğer günler rahatlamak istersiniz. Her iki deneyimi de içeren bir gezi planlayalım. Bunu çok isterdim. Heyecan verici bir kaçamak olurdu. Kesinlikle. Her iki dünyanın da en iyisinin tadını çıkarabiliriz. Ders 14. Kültürel saygı. Evet, geleneklerine saygı duyduğumdan emin olmak için biraz araştırma yaptım. Bu gerçekten önemli. Kültürü anlamak büyük bir fark yaratır. Kesinlikle. Yaşama tarzlarına saygı ve takdir gösterir. Katılıyorum. Başkalarıyla güven ve ilişki kurmaya yardımcı olur.
Artı farklı kültürleri öğrendiğimizde kendi deneyimlerimizi zenginleştirir. Evet, dünyamızın ne kadar çeşitli olduğunu görmek büyüleyici. Bence her zaman kültürel olarak bilinçli ve duyarlı olmaya çalışmalıyız. Kesinlikle. Bizi daha bilgili ve empatik bireyler yapar. Yeni kültürleri keşfetmeye ve onlardan öğrenmeye devam edelim. Ders 15. Bir kitap getirin. Bu iyi bir fikir. Bu gezi için bir kitap getirmeliydim. Evet, iyi bir kitap beklemeyi çok daha keyifli hale getirebilir. Seyahat ederken bir hikayede kaybolmayı seviyorum. Kesinlikle. Zaman geçirmek ve rahatlamak için harika bir yol. Bir dahaki sefere kesinlikle bir kitap hazırlamayı unutmam gerekecek. Pişman olmayacaksın. Herhangi bir yolculuğa hoş bir dokunuş katar. Artı birisi sorarsa ilginç sohbetler başlatabilir. Kesinlikle. Kitaplar başkalarıyla bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Bunu kesinlikle ileriye dönük seyahat rutinimin bir parçası haline getireceğim. Ders 16. Pazarlama içgörüleri. Selamlar. Yeni pazarlama kampanyasını gördünüz mü? Evet, oldukça etkileyici. Hedeflemeyi gerçekten yakaladılar. Katılıyorum. Görseller ve mesajlaşma çok ilgi çekici. İzleyicileriyle nasıl etkili bir şekilde bağlantı kurduklarını görmek harika. Tüketici ihtiyaçlarını anlamak için harika bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Evet, stratejilerini yönlendirmek için verileri kullanmak akıllıca. Bu kampanyanın önümüzdeki birkaç ay içinde nasıl performans göstereceğini merak ediyorum. Ben de. Sonuçları analiz etmek ilginç olacak. Bu trendleri geliştikçe tartışmaya devam edelim. Ders 17. Çocukluk anıları. Bebekken çok sade bir bez oyuncak bebek aldım. Kulağa büyüleyici geliyor. Bazen basit oyuncaklar en iyi anılara sahiptir. Evet, basit bir elbise giydi. Ama benim için dünya anlamına geliyordu. Küçük bir eşyanın bu kadar duygusal değere sahip olması şaşırtıcı. Kesinlikle. O bebek çocukluk boyunca sürekli arkadaşımdı. Hayal edebiliyorum. Etrafta olması rahatlatıcı olmalı. Gerçekten öyleydi. Bence bu erken anılar kim olduğumuzu şekillendiriyor. Kesinlikle. O bebekle olan bağlantınızı duymak çok güzel. Teşekkür ederim. Bu anılar her zaman yüzüme bir gülümseme getiriyor. Ders 18. Teklif incelemesi. Selamlar. Teklifi inceledim ve birkaç endişem var. Oh, gerçekten mi? Hangi belirli alanlar hakkında endişeleniyorsunuz? Bazı bütçe tahminlerinin biraz iyimser göründüğünü fark ettim. Bu riskli olabilir. Bu geçerli bir nokta. Tahminlerimizin gerçekçi olmasını sağlamak çok önemlidir. Kesinlikle. Ortaya çıkabilecek beklenmedik maliyetlere hazırlıklı olmalıyız. Bütçede makul bir ayarlamanın ne olacağını düşünüyorsunuz? Sürprizleri karşılamak için acil durum fonunu artırmamız gerektiğine inanıyorum. Kulağa akıllıca geliyor. Bu konularda üzülmektense güvende olmak daha iyidir. Kabul ettim.
Bu değişiklikleri yapalım ve sonra tekrar onay için sunalım. Ders 19. Kalkınmaya katkı. Bence hepimizin yardım ve kalkınmaya katkıda bulunacak bir tür yaşam deneyimine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle. Benzersiz bakış açılarımız tartışmayı ve çözümleri zenginleştirebilir. Becerilerimizi ve bilgilerimizi daha iyi bir iyilik için kullanmak çok önemlidir. Evet, her küçük katkı zaman içinde önemli bir etki yaratabilir. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı işbirliğinin olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Birlikte çalışmak etkinliğimizi ve erişimimizi artırır. Bu projede güçlü yönlerimizi nasıl daha iyi kullanabileceğimiz beyin fırtınası yapalım. Harika fikir. Birlikte neler başarabileceğimizi görmek heyecan verici olacak. Olumlu bir fark yaratmayı dört gözle bekliyorum. Ders 20. Gazete bölümleri. Spor bölümündeki birçok oyun ve yarışmanın sonuçlarını okumayı seviyorum. Bu her zaman heyecan verici. Favori takımlarınız hakkında sizi güncel tutar. Kesinlikle. Ama aynı zamanda gazetenin eğlence bölümünden de zevk alıyorum. Evet, hangi filmlerin ve şovların trend olduğunu görmek büyüleyici. Bu bölümdeki yeni sürümleri ve yaklaşan etkinlikleri keşfetmeyi seviyorum. Hafta sonu etkinlikleri veya film geceleri planlamak için harika bir yol. Son zamanlarda öne çıkan iyi filmler gördün mü? Yeni olanlardan birkaçını izledim. Düşüncelerimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Notları karşılaştıralım ve yakında bir film gecesi planlayalım. Ders 21. Hapşırma görgü kuralları. Geçen gün birisi ağzını kapatmadan önümde hapşırdı. Oh hayır. Bu çok kaba. İyi hijyen uygulamak önemlidir. Mikroplardan kaçınmaya çalışarak nefesimi bir saniye tuttum. Bu akıllıca bir hareket. Bu durumlarda dikkatli olmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Bence hepimiz nasıl hapşırdığımıza daha dikkat etmeliyiz. Evet, ağzınızı kapatmak gibi basit bir jest hastalığın yayılmasını önleyebilir. Kesinlikle. Toplumda başkalarına karşı düşünceli olmanın bir parçasıdır. Birbirimize, özellikle grip mevsiminde iyi alışkanlıklar uygulamalarını hatırlatalım. Harika fikir. Her şey herkesi sağlıklı ve güvende tutmakla ilgili. Ders 22. İşbirliği zorlukları. İletişim bozulursa işbirliğinin zarar görebileceğini düşünüyorum. Bu iyi bir nokta. Başarılı bir ekip çalışması için net iletişim şarttır. Evet, onsuz yanlış anlamalar ekip üyeleri arasında hayal kırıklığına neden olabilir. Kesinlikle. Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamalıyız. Düzenli kontrollerin açık iletişim hatlarının korunmasına yardımcı olabileceğine inanıyorum. Bu harika bir öneri. Herhangi bir sorunu erken ele almamızı sağlayacaktır. Bu stratejiyi bir sonraki proje toplantımızda uygulayalım. Ben bunun yanındayım. Etkili işbirliğinin sağlanması daha iyi sonuçlara yol açacaktır. Kesinlikle. Birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz. Ders 23. Işık tarafından kör edildi. Sokakta yürürken aniden tüm yüzüm yoğun bir şey tarafından vuruluyormuş gibi hissetti.
İlk başta ne olduğunu bilmiyordum. Sanki etrafımdaki dünya yok olmuş gibiydi. Kendimi tamamen kör hissettiğimi, hiçbir şey göremediğimi hatırlıyorum ve bu oldukça korkutucuydu. O anda neler olup bittiğini anlamaya çalışmak, gerçeküstü bir deneyim olmalı. Evet, bir daha net görüp göremeyeceğimi merak ederek, duyularımı geri kazanmak için çabalarken kalbim hızlandı. Bu tür bir yönelim bozukluğu ezici olabilir. Farklı bir gerçekliğe atılmak gibi. Birkaç dakika sonra uyum sağlamaya başladım ve yavaşça ışık görüşüme geri dönmeye başladı. Bu rahatlama inanılmaz olmalı. Görüşünüzü geri kazanmak ikinci bir şans gibi gelebilir. Kesinlikle. Derin bir nefes aldım. Etrafımdaki tanıdık manzaraları bir kez daha gördüğüme minnettar oldum. Ders 24. Yerel lezzet. Seyahat ederken kendimi yerel kültüre sokmanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum. Kesinlikle. Yerel sokak yemeklerini denemek, bir yeri otantik bir şekilde deneyimlemenin en iyi yollarından biridir. Baharat kokusunun havayı doldurduğu ve ağzımı sulandırdığı bir pazarı hatırlıyorum. Kulağa hoş geliyor. Satıcılarla etkileşim kurmak, deneyime kişisel bir dokunuş katar. Evet, sizi topluluğun kalbine bağlayan hikayeler ve tarifler paylaşıyorlar. Her lokmada kültürün tarihini ve geleneklerini tatmak gibi. Kesinlikle. Her yemek bir hikaye anlatıyor ve farklı bölgelerin eşsiz lezzetlerini keşfetmeyi seviyorum. Ve yemeklerin insanları bir araya getirmesi, ömür boyu sürecek anılar yaratması harika değil mi? Kesinlikle. Her zaman bir tatmin duygusu ve daha fazlasını keşfetme arzusuyla ayrılıyorum. Ders 25. Yaratıcı yolculuk. Eminim inanılmaz sanat yaratacaksınız. Özellikle de hayal gücünüzün yükselmesine izin verdiğinizde. Teşekkür ederim. Sürecin tadını çıkarmanın son parça kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bu çok doğru. Yaratmanın sevinci inanılmaz derecede tatmin edici ve özgürleştirici olabilir. Kendimi sanata kaptırdığımda genellikle zamanın izini kaybediyorum. Tamamen anın içine kapılıyorum. Bu derin odaklanma, yaratıcılığınızın serbestçe akmasını ve beklenmedik sonuçlara yol açmasını sağlar. Kesinlikle. Her fırça darbesi, ortaya çıkmayı bekleyen yeni bir macera gibi hissettiriyor. Ve bu süreci başkalarıyla paylaşmak, onlara kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri için ilham verebilir. Evet, sanat, insanları paylaşılan deneyimler ve duygular yoluyla birbirine bağlamanın benzersiz bir yoluna sahiptir. Teşvik etmenin daha fazla yaratıcılığa ve ilhama yol açtığı güzel bir döngü. Ders 26. Öz bakıma öncelik verme. Yoğun hayatlarımızda öz bakıma öncelik vermenin ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum. Bu gerçekten olumlu. Kendimiz için zaman ayırmak refahımızda büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Her gün sadece rahatlamak ve şarj etmek için anları bir kenara ayırmaya başladım. Bu değişiklikler hayatınızı nasıl etkiledi? Kendimi daha enerjik ve odaklanmış hissediyorum. Yoluma çıkan her şeyin üstesinden gelmeye hazır hissediyorum. Biraz öz bakımın bakış açımızı ve ruh halimizi nasıl değiştirebileceği şaşırtıcı. Evet, bu molaları verdiğimde daha üretken ve yaratıcı olduğumu görüyorum. Ve kendimize de bakmayı hak ettiğimizin harika bir hatırlatıcısı. Kesinlikle. İhtiyaçlarımızı dinlemek ve nezaketle cevap vermek çok önemlidir.
Ders 27. Manzaralı seyahatler. Trenler seyahat etmenin çok uygun bir yoludur. Özellikle yol boyunca doğal manzaralar için. Tamamen katılıyorum. Pencerenin dışında manzaranın değişmesini izlemenin büyülü bir yanı var. Doğanın güzelliğini her karede yakalayan hareketli bir resim gibidir. Artı, trenler genellikle yolculuğu keyifli hale getiren bir konfor seviyesi sunar. Ve bir trende hareket etmenin uçağa kıyasla ne kadar kolay olduğunu unutmayalım. Evet, bacaklarınızı uzatabilir, etrafta dolaşabilir ve hatta istediğiniz zaman atıştırmalık alabilirsiniz. Otobüsler başka bir seçenektir ancak biraz daha az lüks olabilirler. Doğru, ama sizi genellikle trenlerin ulaşamadığı yerlere götürüyorlar. Bu eşsiz bir deneyim. Her ulaşım modunun çekiciliği vardır ve hepsini keşfetmek seyahatlerinizi geliştirebilir. Ders 28. Değerli anılar. Evet, onlardan bir kutum var. Geçmişimden değerli anılarla dolu. Kulağa harika geliyor. Somut eşyaların bu kadar derin bir öneme sahip olması şaşırtıcı. Her öğe bir hikaye anlatıyor, bana hayatımı şekillendiren insanları ve anları hatırlatıyor. Kendi hatıralarım hakkında böyle hissediyorum. Beni tarihime bağlıyorlar. Kesinlikle. Kutunun içinden bakmak zamanda geriye doğru bir yolculuk yapmak gibi hissettiriyor. Bu sevilen deneyimleri yeniden yaşamak, tüm duyguları tekrar hissetmek gibi. Ve bu hikayeleri başkalarıyla paylaşmak onları daha da özel kılıyor. Evet, anılarımızı canlı tutmanın ve onları aktarmanın bir yolu. Gelecekte bu koleksiyonu eklemek için yeni anılar yaratma fikrini seviyorum. Ders 29. Gölgeler ve gök gürültüsü. Gök gürültüsünün gürültüsünü dinlerken odamın etrafına baktım ve bir üşüme hissettim. Gölgeler derin ve karanlıktı. Beni huzursuz eden ürkütücü bir atmosfer yarattı. Dışarıdaki fırtınanın alanımdaki havayı nasıl değiştirdiği büyüleyiciydi. Evet, doğa içimizde nasıl bu kadar güçlü duygular ve yansımalar uyandırabilir? Fırtınanın ne getireceğini merak ederek heyecan ve korku karışımı hissettim. Bu anlar hem heyecan verici hem de rahatsız edici olabilir, değil mi? Kesinlikle. Doğanın gücünü ve öngörülemezliğini hatırlatıyor. Yine de, evin güvenliğinden fırtınayı izlemenin belli bir güzelliği var. Katılıyorum. Fırtına geçtikten sonra sakinliği düşünmemiz ve takdir etmemiz için bize zaman verir. Ders 30. Rahat okuma köşesi. Bu yerin rahat atmosferini seviyorum. Dünyadan mükemmel bir kaçış gibi geliyor. Kesinlikle. Küratörlü kitap seçimi sizi yeni fikirleri ve hikayeleri keşfetmeye davet ediyor. Her köşenin kendine özgü bir çekiciliği vardır. Bu da iyi bir kitapta kendinizi kaybetmek için harika bir yer haline getirir. Bir mekanın aynı anda yaratıcılığa ve rahatlamaya nasıl ilham verebileceği harika. Evet, kendimi sık sık sayfalarda kaybolurken, diğer her şeyi unuturken buluyorum. Bu sessiz düşünme anları yoğun hayatlarımızda çok değerlidir. Ve sıcak bir içeceğin rahatlığı deneyimi daha da keyifli hale getirir. Kendimiz için bilgi ve macera dolu küçük bir sığınak yaratmak gibi. Burada saatler geçirebilirdim. Sadece kitap okuyup atmosferi içinize çekebilirim. Ders 31. Çayır hayatı.
Çayı bölgelerinin Kızılderililerinin hayatlarını nasıl yaşadıklarını hiç merak ettiniz mi? Evet, hayatta kalmaları için öncelikle avlanmaya, balık tutmaya ve toplamaya bağımlı olmalarını büyüleyici buluyorum. Kesinlikle. Bu alanlardaki becerileri böylesine geniş bir ortamda gelişmek için gerekliydi. Avladıkları hayvanların her parçasını nasıl kullandıkları etkileyici. Hiçbir şey boşa gitmedi. Balıkçılık da çok önemliydi. Nehirler ve göller onlara tutarlı bir besin kaynağı sağladı. Kesinlikle. Yabani meyve ve bitkilerin toplanması diyetlerine çeşitlilik kattı ve beslenme için gerekliydi. Bu faaliyetlerde yer alan ekip çalışmasını hayal edebiliyor musunuz? Aileler ve kabileler birlikte yakın çalışmış olmalı. Evet, işbirliği anahtardı. Arazi ve kaynaklar hakkında bilgi paylaştılar ve herkesin faydalanmasını sağladılar. Yaşantılarının doğayla bu kadar derinden bağlantılı olması dikkat çekicidir. Ders 32. Uçuş zamanlaması. Bu harika. Uçağımı kaçırmak istemiyorum. Merak etmeyin. Bolca vaktiniz var. Havaalanı sadece kısa bir sürüş mesafesindedir. Emin misin? Güvenlikten acele etmek istemiyorum. Kesinlikle. Biniş başlamadan önce hala bir saatimiz var. Pasaportumu neredeyse unuttuğuma inanamıyorum. Bu bir felaket olurdu. En iyimizin başına gelir. Sadece çantalarınızı 2 kez kontrol etmeyi unutmayın. İyi nokta. İhtiyacım olan her şeye sahip olduğundan emin olacağım. Ve rahatla. Farkına varmadan yola çıkacaksın. Beni sakin tuttuğun için teşekkürler. Gerçekten minnettarım. Ders 33. Dil engelleri. Bazı destinasyonlarda hiç İngilizce bilmeyen yerliler vardı. Gerçekten mi? Bu iletişimi zorlaştırmış olmalı. İlk başta yaptı. Ancak temel ifadeler çok yardımcı oldu. Bu ilginç. Hangi cümleleri öğrendin? Merhaba ve teşekkür ederim gibi basit olanlar uzun bir yol kat etti. Bunun yerlilerle buzu nasıl kıracağını görebiliyorum. Kesinlikle. Çabayı takdir ettiler ve sohbetleri açtı. Bu gezginler için harika bir strateji. Kesinlikle. Deneyimi çok daha keyifli hale getirdi. Ders 34. Moda seçimleri. Bir şal elbise denemeyi düşünmelisiniz. Çok yönlüler. Gerçekten mi? Bunu duydum. Ama hiç denemedim. Herhangi bir vücut tipi için ne kadar gurur verici olabileceklerine şaşıracaksınız. Kulağa umut verici geliyor. Onlar da rahat mı? Çok. Her durum için onları yukarı veya aşağı giydirebilirsiniz. Gelecek seyahatim için tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Ayrıca paketlemeleri kolaydır. Bu da bir bonus. Buna bayılıyorum. Seyahat ederken daha az güçlük her zaman iyidir. Kesinlikle. Yakında bir alışveriş gezisi planlayalım.